Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda ekose işlemeli 1,5-2 yaş ölçülerinde bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimde beyaz renk ip kullandım. Elimde olan iplerle de yeleğimin işlemesini yaptım arkadaşlar. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 5 adet de düğme kullandım. Yeleğimizin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 29 santim. Yakasından beden uzunluğu 34 santim. Önce yeleğimizi örüp daha sonra işlemelerini yapıyoruz arkadaşlar. İşlemelerini de video içerisinde ayrıntılı olarak gösterdim. İşlemesi ilk başta zor gelebilir ama çok kolay arkadaşlar. Ben çok keyif aldım işlerken. Gerçekten çok kullanışlı, çok tatlı bir bebek yeleği oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 79 ilmek attım arkadaşlar. Arka yüzdeyim. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Yakası için 3 ya da 4 haroşa sırası öreceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan bir ilmeği örmeden alıp ön yüze geçeceğiz. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Yine ön yüzde sıra başındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği şişime takıp şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüp sıra sonuna kadar ters örüp sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze döneceğim. Kenarlarımızın tırtıklı olması için bu şekilde örüyoruz. Şimdi yakasını 3 ya da 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yakası için 3 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. 3 haroşa sırası yeterli. Şimdi bu sırada kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Hem de sıra sonunda ilik açacağım. Bir de yaka düşürme tekniğini uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek patımızı haroşa olarak öreceğim. 2 3 4 5 6 7 bu şekilde ilmek yerlerini belli ettim arkadaşlar. Önler 15 ilmekten, kolumuz 11 ilmekten, arkası 23, yine kolu 11 ilmek, ön ise 15 ilmekten oluşuyor. Ayrım yerlerimizde de birer ilmek var. Şu şekilde aradaki bir ilmeğin kenarlarına bu şekilde ilmek ayrıcı takarak belirledim arkadaşlar. Sizler de ayraç kullanabilirsiniz. Şimdi 7 ilmeği patımız olarak ördüm. Ayraç kısmına kadar yani 8 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. İlmek hayracımı çıkardım. Dolama yaparak artırma yapıp bir ilmek düz ördüm aradaki ilmeği. Tekrar dolama yapıp kolda olan 11 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Ayraç kısmına kadar düz olarak öreceğim 11 ilmeğimizi. Artırmalarımız kendisini belli ettiği için arkadaşlar ilmek ayraçlarımı çıkardım. Ajurlu bir artırma yaptığımız için kendisini belli ediyor ayrım yerlerimiz. O yüzden ayraçları çıkarıyorum. Şimdi yine burada olan bir ilmeğin her iki kenarına artırma yapacağım. Artırmalarımızı her ön yüzde yapıyoruz. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaparak artırmamı yaptım. Ayracımı çıkardım. Şimdi arka bedende olan ilmekleri düz olarak öreceğim. 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırmış olduğumuz yerleri göstereyim arkadaşlar. Ajur yaparak artırma yaptığımız için belli oluyor. O yüzden ayraçlarımı çıkarıyorum. Şimdi yine ayracımı çıkardım. Dolama yaparak artırma yapıp aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Kolda olan 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek sayımız arttığı için misinalı şişe geçtim arkadaşlar. Tekrar ilmek ayracımı çıkardım. Dolama yaparak artırmamı yapıp aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yaptım. Önde olan 15 ilmekten 7 tanesi 2, 4, 6, 7. 7 tanesi arkadaşlar pat kısmımız. Şimdi yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. Dolama yaptıktan sonra önce 3 ilmeği öreceğim. Daha sonra 3, sonra da 2 ilmeği örerek yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. Dolamamı yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördükten sonra bu tarafa gitmiyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edeceğiz. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tam şimdi burada ayrım kısmına kadar arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Artırma yapmış olduğumuz yere kadar geldim arkadaşlar. Artırma yapmış olduğum ilmeği de ters olarak ördüm. Aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Yine artırma yapmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani ajur ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz kalacak. 3 tanesini yine ters olarak örüyorum. Burada 12 ilmeğimiz kalmıştı. Bu kenarda da 12 ilmeğimiz kaldı. Bu tarafa gitmeden döndüm. Yaka düşürme tekniğini bu şekilde uygulamış oluyoruz. Şimdi buradaki ilmeği şu şekilde içinden
batıyorum arkadaşlar. Daha sonra yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Tam şu burada olan ipi arkadaşlar biraz çektirerek sıkıştıralım. Bir sonraki sırada bu arada boşluk oluşmasın. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de düz olarak ördüm. Aradaki düz ilmeğimin yine her iki kenarına dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada kolda 11 ilmek örmüştük. Artırmalarımızla kolumuzda 13 ilmeğimiz oldu. 13 ilmeği düz olarak örüyorum. Ajur ilmeğimi de düz olarak ördüm. Toplamda kolda 13 ilmek örmüş olduk. Arada olan düz ilmeğimizin her iki kenarına dolama yaparak artırma yapıyoruz. Dolamamı yaptım. Aradaki ilmeği düz ördüm. Tekrar dolama yaptım. Şimdi arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada arkamızda 23 ilmeğimiz vardı. Artırmalarımızla birlikte 25 ilmeğimiz oldu. 25 ilmeği düz olarak örüyorum. Artırmalarımıza aynısı gibi devam edelim arkadaşlar. Ön yüzde artırmalarımız robamız boyunca her ön yüzde arada olan bir ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak devam edecek. Yine arada olan ilmeğime kadar geldim. Dolama yaparak artırma yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz arkadaşlar. Yine aradaki düz ilmeğimin her iki kenarına dolama yaparak artırmamı yaptım. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz vardı. 3 tanesini daha düz olarak öreceğim. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalacak. 1 2 3 3 6 9 sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. Sıra sonuna kadar örmüyorum arkadaşlar. O tarafa gitmeden dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hem artırma yapmış olduğumuz ilmekleri hem de diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu sırada da 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 12 ilmeğim var arkadaşlar. 3 tanesini ters olarak örüyorum. 1 2 3. Şimdi 3 6 9 ilmeğim kaldı. Sıra sonuna gitmeden dönüyorum. Bu şekilde yaka düşürme tekniğini tamamlıyoruz arkadaşlar. Ön yüzde şu şekilde ilmeğin içerisine giriyorum. Artırmış olduğumuz kısma kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. Aradaki bir ilmeğin her iki kenarına dolama yaparak artırmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar artık yaka düşürme tekniğini uygulamayalım. Pat kısmımıza kadar örelim. 7 ilmeğimiz kalana kadar ön yüzde artırmalarımızı yaparak örmeye devam edelim. Pat kısmında ilik açacağız. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm arkadaşlar. Arada olan düz ilmeğimin kenarına da artırmalarımı yaptım. Şimdi bu sırada iliğimizi açalım. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek patımızı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. 1 2 ilmek ters ördüm. 3. ve 4. ilmeği ikisini birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi sol şişime geçiriyorum.
ters olarak örüyorum. 1 2 ilmeği ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçeceğim. Toplamda 7 ilmeğimiz var. Pat kısmımızda 2 4 6 7. Burada ilk iliğimizi açtık. 12 ya da 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim arkadaşlar. Robamız boyunca her ön yüzde artırmalarımıza devam edelim. Robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Robamızı arkadaşlar kaç yaşa örüyorsak ona göre ayarlayabiliriz. 1 yaş için örüyorsak arka bedenimiz 28 santim olana kadar örelim. 2 yaş için örüyorsak arka bedenimizi 30 santim olana kadar örelim. İki yaştan daha büyük yapmak isterseniz de arkadaşlar arka bedenimizin 31 santim olana kadar örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğim. Şimdi arka yüzü tamamlamayı bekliyorum. Şimdi arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim arkadaşlar. Önler burası, kolumuz burası arkadaşlar. Arka bedenimiz de burası. Arka bedenimizin tam 1 yaş olması için arkadaşlar 28 santim olması gerekiyor. 28 santim olana kadar artırma yapmamız gerekiyor. Eğer 2 yaş yapmak isterseniz de 30 santim olana kadar örmemiz gerekiyor. Ben 1,5-2 yaş ölçülerinde olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden 29-30 santim olana kadar öreceğim. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açarak robamızda artırmalarımıza devam edelim. Robamızın boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kol ayrımına geçeceğiz. Roba kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 21 artırma sırası yaptım. İlk artırmadan sayarsak 21 artırma sırası yaptım. Şimdi 22. artırma sırasındayım fakat artırma yapmayacağım. Ön bedeni ayrım kısmına kadar örerek geldim. Şimdi arada olan düz ilmeğimi de beden kısmına ekleyeceğim. O yüzden düz olarak örüyorum. Şimdi kaç ilmeğimiz var sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37. Ön bedende 37 ilmeğimiz oldu. Şimdi kolumuz için 3 haroşa sırası öreceğim. Farklı bir 3,5 numara şişle örmeye geçiyorum. İpimi öne alıp haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Kolda olan ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edelim. Arada olan ilmekleri de ön bedene ve arka bedene ekleyeceğiz. Buradaki düz olan ilmeğimi de arka bedene ekleyeceğim. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Aradaki ilmeğimize kadar gelelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada artırmış olduğumuz ilmekle aradaki ilmeğim var. Aradaki ilmeği arka bedene ekleyeceğim. Artırmış olduğum ilmeği de örmeden alıyorum. Kenar kısımlarının tırtıklı olması için örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Şişimizde toplamda kolumuz için 53 ilmeğimiz oldu. Eğer sizler fazla ya da eksik yaptıysanız roba kısmını kol ilmek sayısı değişecektir arkadaşlar. Şimdi yine farklı bir şişe geçeceğim. Bu şişimi buraya sabitliyorum. Yine 3,5 numaralı düz şişimle örmeye devam ediyorum.
Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kolumuzu 3 haroşa sırası örelim arkadaşlar. 3. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde örerek kesim yapacağız. Şimdi 3 haroşa sırasını tamamlayıp gelelim. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde örerek kesim yapacağız. Arka yüzde ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi örerek yapıyoruz. İlmekleri düz örerek kesiyoruz. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz örerek keselim. Kolda olan bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi şişimi çıkarıyorum. Buradaki ilmeği tığa geçiriyorum. Şu şekilde dış kısım iç kısımda dışa gelecek şekilde katlıyorum. İki kolu birbirine birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer kolun uç kısmına tığ yardımıyla giriyorum. İkisini birbirine birleştirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra yine iki kolu, iki tarafı birbirine bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tam kol altına kadar ilmeklerimizi birleştirelim. İki tarafı birbirine birleştirdim arkadaşlar. Tam şu kısımda boşluk kalmasın diye yine oraya da sık iğne yapalım. İki kolu birbirine birleştirelim. Burada olan ilmeğimizi şişimize tekrar takalım. Şimdi dış yüze geçiyorum. Burada bir ilmeği taktığımız için arkadaşlar ilmek sayımız arttı. Bir ilmek kol altında artırmış olduk. Şimdi diğer kolumuza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer kol altına kadar. Yine diğer kol altında da aynı bu kol altında örmüş olduğumuz gibi 3 haroşa sırası örelim. 3. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde yine örerek kesim yapalım. Aynı şekilde kol ucunu birleştirelim arkadaşlar. Tığ yardımıyla kollarımızın uç kısımlarını birbirine birleştirerek yine orada bir ilmek artmış olacak. Bir ilmek bu kol altından, bir ilmek de diğer kol altından artmış olacak arkadaşlar. Diğer kolumuzu da tamamlayalım. Daha sonra örerek sıramızı tamamlayalım. Ön bedenimizde olan ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Bu kolu yapmış olduğumuz gibi diğer kolumuzu da aynısı gibi yapacağız arkadaşlar. Hiçbir farklı işlem yok. O yüzden diğer kolu göstermiyorum. Şimdi o kolumuzu da örüp gelelim. Bu kolumu da örüp tamamladım. Ön parçada olan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Şişimizde toplamda 143 ilmek var arkadaşlar. Şimdi kol altından da birer ilmek artırma yapalım.
boşluk oluşmasın kol altında. Beden kısmımızı ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğiz. Kenar pat ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Herhangi bir model kurulumu yapmayacağımız için ilmek sayısı önemli değil arkadaşlar. Model kurulumu yapmış olsaydık modele göre ilmek sayımızı ayarlamamız gerekiyordu. Sadece ön ve arka bedenimizi örerek devam edeceğiz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak beden kısmını örmeye devam edeceğiz. Arka yüzdeyim. Ters örerek kol altına kadar geleceğim. ...143 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi kol altına geldim. Burada bir ilmek artırma yapalım ki arkadaşlar, burada boşluk oluşmasın kol altında. İlmeği şu şekilde arkadan şu şekilde ilmeği şişimize geçirelim. Bu ilmeği de ters olarak örelim. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek artırmış oldum arkadaşlar. O boşluk kapanmış oldu. İlmek artırması yaparak boşluğu kapatmış olduk. Bir ilmek bu kol altında, bir ilmek de buradaki boşlukta arkadaşlar. Tam şurada bir ilmek, burada da artırma yaparsak 2 ilmek artırmış oluyoruz. 145 ilmeğimiz olacak. Artırmalarla birlikte 145 ilmek oluyor. Şimdi diğer kol altına kadar ters örerek gelelim. Kol altına örerek geldim. Yine buradaki ilmeği ters örerek geliyorum. Buradaki büyük boşluktan bir ilmek artırıyorum. İlmeği şu şekilde arkadan şişime taktım. Ters olarak örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Artık herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Şişimizde olan ilmeklerimizle arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak beden kısmını lastik kısmına kadar örmeye devam edeceğiz. Daha sonra lastik kısmı için 4 haroşa sırası örüp yeleğimizi tamamlayacağız. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmaya devam edelim. Bu şekilde örerek yeleğimizin beden kısmını da tamamlayalım. Ön yüzde düz olarak örüyoruz. Daha sonra işlemesini yapmaya geçeceğim. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örüp beden kısmımızı tamamlayalım. Yeleğimin beden sırasını tamamladım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. En son 5. iliğimi açtıktan sonra lastik kısmı için 4 haroşa sırası ördüm. 4. haroşa sırasını ön yüzde örüp arka yüzde örerek kestim. Düz örerek ilmeklerimizi kesiyoruz. Kollarımızı kesmiş olduğumuz gibi beden kısmımızı kesip tamamladım. 5 adet düğmemiz oldu. Hepsinin arası 12 haroşa sırası arkadaşlar. Sıra sayısını ona göre ayarlayın. Daha fazla örmek isterseniz de birkaç sıra fazla örebilirsiniz. Düğmeniz biraz yukarıda kalır. Ya da daha büyük yaparken de 13 haroşa sırasında bir iliklerinizi açarak tam bu şekilde düğmemizi buraya denk getirebilirsiniz. Şimdi yeleğimizin işlemesine geçeceğim. Yeleğimizi ekose olarak işliyoruz. İşlemelerimizi de şu şekilde yapıyoruz. Önce kırmızı iple tam bu köşeden başlayıp şu şekilde gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 kez işleyip daha sonra yakasının yine uç kısmına kadar işlememizi yapıyoruz. Diğer rengimize geçtiğimiz zaman 11 ilmek sayıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek sayıyorum. 12. ilmeği işliyorum.
Bu şekilde işliyorum. Daha sonra yine kola kadar işlemeye devam ediyorum. Buraları sayabilirsiniz arkadaşlar. Her işlememiz şu şekilde, aradaki işlemeler 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Her arada 5 ilmek işleme yapıyoruz. Yine 11 ilmek sayıp 12. ilmeği işliyoruz. Yine aynı şekilde işlemeye devam ederek bu şekilde ekose şeklini veriyoruz. Şimdi nasıl işliyorum onu göstereceğim. Elinizde mutlaka kalan ipleriniz vardır arkadaşlar. Hem onları değerlendirmiş olursunuz, hem de bu şekilde ortaya çok tatlı bir yelek çıkıyor bu şekilde işlemeler yaparak. Şimdi işlememizi nasıl yapıyorum göstereyim arkadaşlar. Pat ilmeklerimden sonra ilmeğin, hemen şu şekilde sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğin içerisine giriyorum. Daha sonra V şeklini vereceğimiz için hemen üst kısmını batıyorum. İpimi sıkıştırmak için de arkadan ilmeğin içerisine gireceğim arkadaşlar. Pardon, ipin içerisine girip şu şekilde çekiştiriyorum. İpimi buraya sabitlemiş oluyorum. Daha sonra da yine aynı şekilde tam karşısına batıp yine aynı ilmeğin içerisine batıyorum. Bu şekilde V şeklini veriyoruz. Hangi ilmeğimizi yaptık sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. dişin tam üst kısmına battık. Bu şekilde çapraz ilerlememiz için de hemen yanındaki ilmeğin içerisine değil de arkadan bir sonraki ilmeğin içerisine geçiyorum. Şu şekilde hemen bir üst ilmeğin içerisine bu şekilde batıyorum. Daha sonra aynı boşluğun içerisine batıp yandaki ilmeğin içerisine batmadan bir üstteki ilmeğin içerisine batarak çıkıyorum. Kaydırma yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. O yüzden yandaki ilmeğin içerisine değil de bir üstteki ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Şu şekilde yine bir üstteki ilmeğin içerisine bu şekilde batıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Daha sonra yine aynı boşluğun içerisine batıp yandaki ilmekten değil de bir üstteki ilmekten çıkıp daha sonra yine hemen üsttekinden değil de bir üstteki ilmekten şu şekilde iki ipten geçirip bu şekilde yana geçiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batıp hemen yanındaki ilmekten değil de bir üstteki ilmekten çıkıyorum. İşlemelerimize bu şekilde devam ediyoruz. Yine aynı burada olduğu gibi 25 kez işleme yapacağım. 1 2 3 4 kez yaptık. 25 ilmek olana kadar bu şekilde devam edelim. Kırmızı ipimizde bu şekilde devam edelim. Şimdi sola doğru işlemeyi gösteriyorum. Daha sonra işleme yaptıktan sonra 25 kez sağa doğru işlemeyi göstereceğim. Şimdi 25 kez yapıp gelelim.
25 kez işlememi yaptıktan sonra şimdi sağ tarafa doğru işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tam şu kısmı işleyeceğiz. Yine tam yakasının uç kısmına kadar işleme yapacağız. Sola doğru işlemeyi gösterdim. Şimdi yine sağa doğru işlemeyi göstereyim arkadaşlar. En son işleme yaptığım ilmeğin yanından değil de bir üstünden çıkıyoruz. Aynı şekilde hemen bir ikinci ilmeği şu şekilde iğnemizi geçirip aynı boşluğa batıyorum. Yandaki ilmekten değil de bir üst ilmekten çıkıyoruz. Aynı boşluğa batıyorum. Yandaki ilmekten değil bir üstten çıkıyoruz. Çıktığımız boşluğun üstündekinden değil de hemen üstteki ilmekten iğnemizi geçirip yine aynı boşluğa batıyorum. Aynı boşluğa batıp yandaki ilmekten değil bir üstteki ilmeğin içerisine batıp çıkıyorum. Sağa doğru işlemeyi de arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Kırmızı ipimle işlemeyi bitirdikten sonra gri renk ipime geçeceğim. Buradan 11 ilmek sayıp 12. ilmeği aynı buradaki gibi işlemesini yapacağım arkadaşlar. Önce sağ, sonra da aynı buradaki gibi simetrik olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Önce burada sola gitmiştik. Burada sağa gideceğiz. Daha sonra sola doğru işlememizi yapacağız arkadaşlar. Zaten yandaki ilmekten değil de bir sonraki ilmeğin içerisine batarak işlemeye devam edersek ilmekler bizi kendisi götürüyor arkadaşlar. Şekli de bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bu tarafında işlemesini tamamlayıp yeleğimizi bitirelim. İşlemelerimi yaparak yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Çok tatlı bir yelek oldu. Hem de çok kullanışlı arkadaşlar. Yeleğimin arkasını da şu şekilde göstereyim. Arkası düz, önleri işlemeli. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. İşlemelerini de keyifle yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup yeni videolarım için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.